Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebekler için çok tatlı, çok şirin bir patik model anlatacağım. Çok kolay, çok pratik. Böyle bir saatte bir tekini yapabilirsiniz. O kadar ki kolay. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Modelimizin adı T patik arkadaşlar. Sadece haroşa örerek yapacağız. İki renk kullanacağım. Patik ipi kullanacağım. Krem ve pembe ile öreceğim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Ne kadarlık bebeklere olur diye sorarsanız 3 ay ile 1 yaş arası rahatlıkla olur. Daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz de yorum kısmına yazın. Size sayı olarak yardımcı olurum. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Dikiş payı olarak ipimi bayağı bir uzun bırakacağım ki sonradan bu kısımda bu ipimle patiğimi dikeyim. Evet, şişime ilmeklerimi atacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi ilmek ipimi uzun bıraktım. Sonradan dikmek için. Patiğimi dikmek için. Şişimize 34 tane tek sayı 34 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 34 tane ilmeğimi attım, çevirdim. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Ters örüyorsanız siz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, sırayı tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Ki bu ön yüzde renk değiştireceğim arkadaşlar. Burada krem ipimi alıyorum. Şöyle. Krem ipimle bir sıra haroşa öreceğim. Bakın pembe ipimle bir sıra ön yüzde haroşa görüntüsü oldu. Şimdi krem ipimle bir sıra haroşa olacak şekilde örüyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Yine son ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Çevirdim, arka yüzdeyim. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle burada bu iki ipi birbirine bağlayacağım. Yine son ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle göstereyim, bakın. Ön yüzde krem ipimle bir sıra haroşa görüntüsü oldu. Pembe ile birlikte toplamda 2 sıra örmüş olduk. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Bir sırada pembe ipimle haroşa öreceğim. Evet. Siz hangi renkle örüyorsanız arkadaşlar bir sıra haroşa olacak şekilde örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, hem ön yüzden öreceğiz hem de arka yüzden örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım. Şöyle çevirdim, ön yüzdeyim. Bakın bir sıra pembe ipimle haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi yine krem ipimi alıyorum. Nasıl ilerliyorum? Bir sıra krem, bir sıra pembe, bir sıra krem, bir sıra pembe şeklinde ilerleyeceğim. Ta ki krem haroşa sırası 3 tane olana kadar. Yani 3 sıra krem olana kadar bu şekilde bir sıra pembe, bir sıra krem, o şekilde ilerleyeceğiz. Evet, artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Bu krem sıraları 3 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dediğim gibi krem sıraları bakın 1, 2, 3 sıra olana kadar ördüm. Toplamda da 3, 6 sıra örmüş olduk. Burada krem ipimi kesiyorum. Evet, artık pembe ile devam edeceğim. Haroşa örüyorum yine. Artırma eksiltme hiçbir işlem yapmadan
Toplamda 13 sıra haraşo olacak şekilde öreceğiz. Sonra yanlardan kesim yapacağız. Evet, toplamda 13 sıra örelim. 6 sıra ördük. 13 sıra olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, toplamda 13 sıra ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 13 sıra oldu. Şimdi başta 9 ilmek keseceğiz. Sonra da bu taraftan 9 ilmek keseceğiz. Ortadaki ilmeklerimizi öreceğiz. Hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 1 ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3 sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4 9 ilmek keselim. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 ilmek kesmiş olduk. Yoluma devam ediyorum. Haroşa örerek sıramızı tamamlayalım. Diğer tarafı arka yüzden keseceğim. Evet, görüntüsü bu. Evet, sırayı tamamladım. Şişimde 25 ilmeğim var. Çevirdim. Arka yüzde de burada 9 ilmeğimi keseceğim. Hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 1 ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3 sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 4 5 6 7 8 sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 9. Evet, 9 ilmek kesmiş olduk. Şişimizde 16 ilmek kaldı. Beraber sayalım. 3 6 9 12 15 bir de bu ilmeğim, 16 ilmeğim var. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Artık eksiltme artırma hiçbir işlem yapmayacağız. Bu 16 ilmeğimizi haroşa örerek ilerleyeceğiz. 32 sıra haroşa olana kadar öreceğiz. Evet, şöyle kestikten sonra bakın kestik. Kestikten sonra bir sıra haroşa görüntüsü oluştu bile. Kestikten sonra 32 sıra olana kadar haroşa öreceğiz. Ön yüzden de arka yüzden de. Evet, tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, yanlardan kesim yaptıktan sonra toplamda 32 sıra olacak şekilde haroşa ördüm. Beraber sayalım. Şöyle bakın. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 31 32 sıra oldu. Şimdi kesim yapacağım. Evet, hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım, ikisini bir örüyorum. Evet, sol şişime aktardım, ikisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimi yaptım. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi kısa kesiyorum buradan dikmeyeceğim için. Şöyle son ilmeği içinden geçiriyorum. Evet, burada başlarken ipimizi uzun bırakmıştık. Ona iğnemi geçirdim. Dikime başlayacağız. Modelimin düz tarafından dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle düzden dikeceğim. Karşıya geçiyorum. Şöyle. Evet, karşıya geçtim. Sonra sıkı olsun. Tekrar bu tarafa geçiyorum. Evet, dikişsiz gibi duracak. Şöyle bakın. Şu şekilde tutuyorum. Buradaki haroşa teline giriyorum. Sonra bu taraftaki aynı hizadaki haroşa teline bu şekilde giriyorum.
Sıradaki haroşa telim krem olan, bakın ona giriyorum. Bu tarafta sıradaki haroşa teline giriyorum. Pembeye giriyorum. Böyle haroşa tellerini karşılıklı batarak ilerleyelim. Evet, şöyle buraya kadar dikelim. Evet, gördüğünüz gibi aşağıya kadar diktim. Şimdi şu şekilde patiğimi katlıyorum. Bakın. Buranın tam ortasını buluyorum. Şöyle, hatta şuraya bir defa daha gireceğim. Güzel olsun. Evet, şöyle şuradan tam ortadan geçip buranın da tam ortasını buluyorum. Şöyle. Evet. Önce sola doğru dikelim. Şöyle bakın, buradaki teli alıyorum. Şuradan da burayı da aynı şekilde şöyle dikişsiz gibi dursun istiyorsanız yine böyle dikebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın, sıradakine bu şekilde giriyorum. Buradan da böyle karşılıklı dikerek ilerliyorum. Evet, şöyle. Görüntüsü böyle oldu. Şimdi şöyle şuraya. Evet, bakın. Yan tarafa geçmiş olduk. Şöyle buradaki haroşa telini alıyorum. Karşıdan da sıradaki haroşa teline batıyorum. Burayı da güzel sıkılayalım. Bu taraftaki sıradaki haroşa teli, karşıdaki sıradaki haroşa teline batıyorum. Evet, bazen kameradan göremiyorum bak battığım yeri ama. Evet, şöyle bakın. Buraya kadar dikelim. Sonra buraya geçeceğiz arkadaşlar. Bu tarafı da aynı şekilde dikeceğiz. Tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Bilirsiniz artık, böyle karşılıklı haroşa tellerini böyle batarak aşağıya ineceğim. Buradan içeriye alıp içeriden düğüm atacağım. Sonra buradan tekrar ip alacağım. İpim yetmezse buradan aynı şekilde dikeceğim. Şöyle. Sonra buradan aşağıya kadar dikip sabitleyeceğim ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Tamamlayıp döneceğim. Evet, dikimini tamamladım. Mankenin ayağını geçirdim. Gördüğünüz gibi dikişi güzel yaptığımız için sanki dikişsiz gibi duruyor. Tabanı dikişsiz, sadece şu yan kısımda ve şu arka ortada var. Şöyle şu şekilde. Çok hoş, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.